Her marka kendisine verilen kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapar. Giriş yaptığımızda ilk sayfada geçen ay ilgili sektörde ki şu anda otomotiv sektörüne bakabiliyoruz. Çünkü test kullanıcısını otomotiv sektörüyle sınırladık. Otomotiv sektöründe geçen ay hangi mecralara yatırım yapıldıysa bunların dağılımını görebiliyor. Daha sonra mecralar içinde hangi reklam tiplerine yatırım yapıldıysa bu veriye de ulaşabiliyoruz. Şu anda Google, Meta'nın içinde Instagram ve Facebook ve diğer iki platformu, Meta'nın kendi içinde reklam tipleri ve TikTok platformunun kendi içindeki dağılımını görebilirsiniz. Bir kullanıcı ortalamaları görebilmek için Average Report sekmesine tıkladıktan sonra önünde 3 tane panel görünür. Google, Meta ve TikTok. Google panelinde en basit veriyi çekelim. Otomotiv verisi 2023. Bunu çalıştır dediğimizde 2023 yılında otomotiv sektöründeki bütün verileri görebiliyoruz. CPM, CPC, CTR, Conversion Rate ve Cost per Conversion. Minimum 5 markadan alınmış verilerin anonimleştirilmiş haline ulaşabiliyoruz. Şimdi işi biraz daha zorlaştıralım. Önce search kampanyalarını seçelim. Hatta computer ve mobile fonları ekleyip çalıştır dediğimizde search kampanyalarında computer ve mobile fonların bütün metriklerini görebiliyoruz. Age'e geldiğimizde tekrardan otomotiv seçtik. 2023 ilk 3 ay olarak filtreliyoruz. Yaş grubu olaraksa hem 18-24'ü hem de 25-34'ü ekleyip search ve yine computer ve mobile phone dediğimizde tekrar çalıştırıyoruz. Bu defa önceki sonuçların daha zor ve detaylı haline, yaş kırılımlı şekilde bütün verilere ulaşabiliyoruz. Bir örnekte gender'dan yapalım dersek, bu sefer bizi yaş yerine cinsiyet karşılıyor. Onun için şöyle bir farklılık yapalım. Bu sefer kanal tipleri değil de Only Video Report diyelim. Bu defa bir de videoların bu platformlarda %100 completion rate'i karşımıza çıkıyor. Ve markalar burada da kendi seçimlerini yapıp ilgili platformlarda, ilgili kampanya tiplerinde videolarım tamamlandı mı diye bakabilirler. Brand Keyword'de yine seçimlerimizi yapalım. Kendimize atanmış farklı advertiserlar arasından bir tanesini seçebilir ve kendi kelimelerimizi görebiliriz. Biz Mahmut Oto isimli markamıza birkaç tane kelime atadık. Diyelim ki birinci kelimemizi seçtik. Önümüzde Mahmut Oto kendi kelimesinde, rakipleri ise kendi kelimelerinde, yani bütün sektör sadece brand keyword'de yarışırken verilere bakıyoruz. CPM, CPC, Cost per Conversion, Conversion Rate ve buraya yeni bir metrik geldi. Impression Share. Impression Share'da da şunu görüyoruz. Ben kendi kelimemde yarışırken ve diğer markalarda kendi kelimelerinde yarışırken neler elde etmişim. Ve gördüğünüz gibi burada Quality Score, Ad Quality, Landing Page Quality ve Expected CTR metrikleri de sizi karşılıyor. Markalar çeşitli düzenlemeleri yaptıktan sonra tek kelime değil, kendisine ait farklı kelimeleri de buradan takip edebilirler. Generic Keywords'te ise markalar Digital Advice Lab şirketinin belirlediği jenerik kelimeler altında çeşitli metrikleri görebiliyorlar. Biz buraya şimdilik örnek olarak birkaç tane kelime ekledik. Mesela elektrikli araba fiyatları dediğimizde bu kelimeyle ilgili kalite skorları ne olmuş gibi birçok sorunun cevabını alabiliyoruz. Meta'ya geldiğimizde ise yearly yerine age seçerek daha zor bir örnek yapalım. Sektör ve seneyi seçtikten sonra bu defa 2023 yılının ilk 4 ayını seçelim. Çalıştırdığımızda bizi Meta şirketi altında daha farklı veriler karşılıyor. Artık frekans konuşabiliyor, CPC ile beraber link klik maliyetlerini görebiliyor, Cost per Reach hesaplayabiliyoruz. CPV'ye ek olarak Cost per Completed View metriğine de ayrıca erişebiliyoruz. Completion rate'lerde Meta şirketinden direkt geliyor. 4. satırın yanındaki ünlem işareti dikkatinizi çekmiştir. Bunun anlamı satırda bizim algoritmamız doğrultusunda bir veri üretilmiş. Ancak bu veri aynı zamanda algoritmaya göre anlamlı değil.
Dolayısıyla bu veriyi kullanırken dikkatli olun uyarısını yapıyoruz. Sonuçları her zaman örneğin sunumlarınızda veya farklı kanallarda kullanmak üzere Excel dosyası olarak indirebilirsiniz. Excel dosyasında da ekranda gördüğünüz gibi bütün veriler mevcut. Az önceki örneğimizde olduğu gibi mantıklı bir veri yoksa biz bunu Excel'de de özellikle belirtiyoruz. Age üzerinden devam ederek daha fazla filtre görelim. Mesela burada Reach kampanyaları ve Result Type olarak daha önce bahsettiğimiz Link Click seçelim. Bu filtrelerle çalıştırdığımızda sektörün ihtiyacı olan elma elma kıyaslamasına da farklı kampanya objektifleri, farklı result type'lar gibi filtreleme olanaklarıyla ulaşabiliyoruz. Meta'nın platformundan bahsedelim. Sektörü seçtikten sonra aşağı doğru kaydırdığımızda bizi bu defa platformlar karşılıyor. 4 platformun tamamını seçelim. Audience Network, Facebook, Instagram ve Messenger. Burada artık reklam vermek istediğimiz alanı seçebiliyoruz. Mesela Instagram Reel'lar üzerinden konuşalım ve bunu mobile app'lerde yapalım. Result type'ı TruePlay olarak belirleyelim. Çalıştırdığımızda ekranda bizi yine bütün metrikler karşılıyor. Kampanyalarımızda hangi reklam alanında videolarımız izlendi, ne kadarlık frekans ortalamasında yayın çıkıldı gibi soruların yanıtlarını alabilir, sektör bazlı ve ay kırılımlı olarak da bu sonuçları görmek için filtreleri kullanabilirsiniz. TikTok'a geldiğimizde ise bu defa gender'dan örnek verelim. Yine sektörü ve yılı seçtikten sonra female, objektif olarak reach kampanyaları ve ek olarak da Pangle ile TikTok'u seçelim. Böylece hangi platformlarda yayın yapmalıyım gibi soruların yanıtlarını bulabilmekle beraber yine sektör ortalamalarını elde edebiliyoruz. Son olarak kullanıcılar buraya isterse Google API ile bağlanabilir, isterlerse seçtikleri platforma kendi verilerini dosya sürükle bırak yöntemiyle ekleyebilirler.